Faranjit nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi. Halk arasında en sık görülen hastalıklardan biri farenjittir. Farenjit hastalığı sıklıkla kış mevsimi ile birlikte kendini gösterir ve kişilerde ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi şikayetlere yol açar. Boğaz bölgesi veya yutak bölgesinin tahriş olmasıyla rahatsızlık oluşturan farenjit, akut ve kronik farenjit olmak üzere iki gruba ayrılır. Akut farenjitte boğazda yanma, ağrı ve ateş meydana gelirken, kronik farenjitte ise daha çok kuru öksürük, gıcık ve boğazda takılma hissi gibi şikayetler görülmektedir. Akut farenjit boğazda kızarıklık, yutkunma güçlüğü ve hastanın ateşinin olması birkaç gün boyunca yemek yerken zorlanma gibi durumlara neden oluyor. Kronik farenjit ise daha çok boğaz bölgesinde tahriş sonrası görülen bir hastalıktır. Hastanın yaşam tarzı ve alışkanlıkları, reflü ve burun hastalıkları sonucu meydana gelebilir. Nedenleri: Kronik farenjit. Boğazın tahriş olması sonucu ortaya çıkar. Boğazın sürekli olarak tahriş olması bu durumun uzun süre devam etmesine sebep olur. Özellikle burun kemiği eğriliği gibi burunda meydana gelen hastalıklar sonucu kişi ağızdan nefes alıp vermeye başlar ve bu durumda uzun sürede boğaz kuruluğuna neden olur. Bunun dışında kronik farenjite neden olabilecek durumlar: öğretmenlik gibi çok konuşmayı gerektiren meslek sahibi olmak, yeterli sıvı alınmaması, aşırı sıcak veya soğuk besin tüketilmesi, sigara kullanılması, acı baharatlar tüketilmesi, saman nezlesi, alerjiler, mideden asit gelmesi, reflü, burunda alerji, sinüzit veya geniz etinde şişmeye sebep olan hastalıklar neden olabilmektedir. Akut farenjit. Akut farenjite neden olan en yaygın sebepler arasında virüsler yer almaktadır. Farenjit, soğuk algınlığı gibi durumlarda enfeksiyonla birlikte görülebilir. Soğuk ortamlarda bulunmak, hasta kişilerle aynı ortamlarda bulunmak da akut farenjite neden olabilir. Bunun yanı sıra, kuru hava, kısa süreli kimyasal maruziyetleri gibi durumlar da akut farenjit nedeni olarak sayılabilmektedir. Belirtiler: Faranjit belirtileri. Faranjit, virüs veya bakterilere bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bunlar aniden meydana gelen akut faranjit ve sürekli olarak kendini tekrarlayan kronik faranjit olarak ikiye ayrılır. Boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, burun akıntısı, yutkunma güçlüğü, boğazda takılma hissidir. Kronik faranjit belirtileri ise: yutkunma esnasında ağrı, öksürük, hafif boğaz ağrısı gibi akut faranjite göre daha hafif belirtiler göstermektedir. Tanı yöntemleri: tek başına gelişen boğaz kaşıntısı ya da boğaz ağrısı farenjit anlamı taşımamaktadır. Bunun için birkaç bulgunun bir arada görülmesi gereklidir. Kronik ve akut farenjit olmak üzere iki farklı yapıda incelenen farenjit genel olarak boğazda ağrı, yutkunma güçlüğü, ateş ve halsizlik gibi belirtilerle neden olur. Akut veya kronik farenjit teşhisi konulmadan önce hastanın çalışma şartları, günlük sıvı tüketimi ve bulunduğu ortamlar gibi öyküleri alınır. Sonrasında doktor tarafından yapılan fizik muayene ile birlikte farenjitin türü ve teşhisi konulabilir. Doktorunuz gerek görmediği sürece herhangi bir test yaptırmanız gerekmez. Fakat bazı durumlarda hekimler tarafından kan testi, akciğer röntgeni ve boğaz sürüntüsü ile kültür antibiyogram testi istenilebilir. Kültür antibiyogram yani boğaz kültürü testi, kişinin boğazından çubuklu bir pamuk yardımıyla alınan sürüntü ile yapılır. Boğaz kültürü son derece basit ve acısız bir işlemdir. Kişinin boğazından alınan sürüntü laboratuvar ortamında incelenerek farenjite neden olan bakteriler ve bunlara uygun antibiyotik türleri tespit edilir. Tedavi yöntemleri: akut farenjitin tedavisinde hastanın belirti ve bulguları ile tetkik sonuçları belirleyicidir. Bakteriyel kaynaklı durumlarda hekim tarafından burun spreyi, antibiyotik, pastil veya ağrı kesici ilaçlar verilir. Viral farenjitlerde ise daha ziyade semptomları önleyici tedaviler kullanılır.
Bunların yanı sıra bol su tüketilmesi tavsiye edilir. Kronik farenjit çok önemli bir hastalık gibi görülmese de vücudun çalışma sistemini etkileyen ve tedavisi zor olan hastalıklar arasındadır. Farenjit tedavisinde hastanın hekimin önerilerine uyması son derece önemlidir. Bunların yanı sıra kronik farenjite neden olan reflü gibi durumların tedavisi veya toz, kimyasal, sigara, alkol gibi maddelerden kaçınılması kronik farenjit tedavisinin temelini oluşturur. Sağlıklı bir yaşam için bizi takip edin.